Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu uzun zamandır istediğiniz çantayı yaptık. Biliyorsunuz kırmızısını yapmıştım daha önce. Kırmızı çantamızla bu çanta arasındaki tek fark açıkçası boyut farkı. Hemen onu örmek isteyenler için, yani o boyutta örmek isteyenler için de ölçüleri vereceğim. Hiç merak etmeyin. Kese kağıdı renginde kağıt ip kullandım bu çantamda. Yaklaşık olarak benim ipim kalındı. 400 grama yakın ip gitti. Ama eğer ipiniz ince ise 350 gram ip de yeterli olacaktır sizler için. Şöyle hemen gösteriyorum. Her zamanki gibi bakın dikdörtgen taban çalıştık. Bu dikdörtgen taban aslında diğer videomda olduğu gibi 29+1 ile başladım. Ancak bu çantada 11 sıra ördüm. Kırmızıda 13 sıra. Şimdi geldik aradaki birinci farka. Kırmızı çantada 13 sıra var. Bu çantamızda 11 sıra var. Sonrasında gövdeyi örmeye başladıktan sonra bu çantamızda 20 santim örüyorum. Kırmızıda 25 santim oldu. Ördüm. Aradaki işte iki çanta arasındaki tek fark bu. Dediğim gibi 2 sıra fark var tabanda. 5 santim fark var örnek kısmında. Örnek kısmı. Aradaki fark bu. Yani hangi boyutta yapmak isterseniz siz bilirsiniz. Ben bu mini boyu tercih ettim. O kadar tatlı bir boy ki bu. En son gri bir çanta örmüştüm. O boyda nasıl olur acaba diye düşünmüştüm. O kadar hoş geldi ki gözüme. Bu çantayı da o yüzden sizlere bu boyda çalışmak istedim. Çok hem iç hacmi olarak çok geniş. Her şeye koyabileceğiniz ama gördüğünüz gibi çok da minimalist bir çanta olmuş oldu. Hemen gözünüzün önünde şöyle ilk videonun başlangıcında hemen ölçüleri vermek istiyorum sizlere. Ne yapacağımızı baştan bilmiş olalım. Evet bakın 28 santim bir tabanımızın boyu. 12,5 santimde tabanımızın eni var. Örnek kısmı dediğim gibi şöyle göstereyim. Hemen başladığı yer şurası. Evet. 20,5 diyebiliriz. Tam 21 de değil. 20,5 bir örneğimiz var. Şu hemen ağız kısmını da ölçüp evet 6,5 santimde burası var. Yani toplamda 27 santim bir boy elde etmiş oluyoruz. Bu çantadaki tüm detayları bu videoda bulabileceksiniz. Yani püskülünden tutun da büzgüsüne, büzgü sıkıştırmasına, ağız kısmına, sapına kadar her aşamayı tek tek videonun içine koydum. O yüzden her detayı bu videoda rahatlıkla bulabileceksiniz. Burada tek dışarıdan malzeme görüyorsunuz. 2 tane ahşap boncuk kullandım küçük. Onun dışında hiçbir maliyeti yok. Hiç de ekstra bir malzeme ihtiyacı duymadan bu çantayı örebilirsiniz. Ben henüz astarlamadım. O yüzden içini açıp göstermeyeceğim size. Videoyu yetiştirmek için henüz astarlamadım. Ama astar videosunun linkini yine açıklamalar bölümüne koyacağım. Oradan bakabilirsiniz diyorum. Ve hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup videolarımı beğenir, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda Aryalara Tasarım Instagram adresimden de bana ulaşabilirsiniz. Fotoğraflı olarak sorularınızı oradan da gönderebilirsiniz. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde dönüş yapmaya çalışıyorum dedikten sonra hazırsanız hemen vakit kaybetmeden çantamızı örmeye başlayalım. Evet, her zamanki gibi kese kağıdı renginde çile halinde satılan kağıt iplerden var elimde. Ben tabanımı hazırladım. Dikdörtgen tabanı nasıl hazırladığımı açıklamalar bölümüne linkini koyacağım. Oradan bakabilirsiniz nasıl yapıldığına. Aynı sayıyla başladım oradaki videodaki gibi, yani 30 zincirle başlıyorum, 29 sık iğne şeklinde ilerliyoruz. Burada bu sefer bu tabanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sıra ördüm. 3,5 milimetrelik tığ kullandım. Hemen en boy ölçüsünü vereyim. Biliyorsunuz asıl önemli olan zaten o. 28 santime evet şöyle açılmış haline düşünürsek
13 santimlik bir tabanımız var. Şimdi örneğimizi koymaya başlayacağız artık. Örneğimizi kurarken tabanımızı mutlaka yan ortasından başlıyoruz. Bakın ipimi ben burada arkaya aldım. Bunu şimdi sık iğnelerimin arasından iğneyle gizleyeceğim. Onu bırakıyorum. Şimdi şöyle tabanın tam yan ortasından bakın şöyle hizalıyorum ve başlıyorum. Buradan başlayacağım. Ancak başlarken bir taban hattı oluşsun istediğim için arka lobdan başlıyorum. Tığımı geçirdim. İpimi alttan çektim. Ve hemen şöyle 1-2 zincir çekiyorum. Bu benim şöyle şu şekilde bu tarafım olmuş oluyor. Yani çarpı yapacağımız için çarpının bu tarafı oluyor. Şimdi ipimi bir tane doluyorum ve hemen bir geri geliyorum. İpimi uzattım. Bakın tığımın üstünde 3 tane var. Hemen üçünü birden çekiyorum. İpimi doladım. Bakın şurada ne yapmış olduk? Bir çarpı oluşturmuş olduk. Şimdi geliyorum diğer çarpıya. Bir tane atlıyorum diğerine. İpimi doladım. Bir boşluğu bırakıyorum ki oraya şimdi yapacağım dönünce. Bakın tığımın üstünde 3 tane var. Üçünü birden çekiyorum. Yani çakma trabzan yapıyorum. Tekrardan doladım. Burada boş bıraktığıma geri geliyorum. Girdim. Uzattım. Tığımın üstünde yine 3 tane var. Şimdi üçünü birden tekrardan topladım. Bakın bu şekilde çarpılar oluşturmuş oluyoruz. İlk sıramızda sık iğnelere batıyoruz. Sonraki sıralarda artık boşlukları kullanacağız. İpimi tekrar doladım. Bakın şimdi sıradaki ikilideyim. Hemen bir taneyi atlıyorum. Diğerine geçiyorum. Uzattım. Üçünü bir çektim. Tekrar doladım. Geri döndüm. Atladığıma giriyorum. Uzattım. Yine üçünü bir çektim. Atladım bir tane. Şimdi geri geldim. Çektim. Bakın bu şekilde örneğimiz çok kolay. Çok da zevkli gidiyor. Geri geliyorum şimdi. Çok aşırı abartı uzatmayın. O zaman da çok seyrek düşer örgünüz. Böyle kararında. Bakın bu şekilde ilerliyoruz. Yine bir tane atladım. Geri geldim. Hep çakma trabzan. Görüyorsunuz bu şekilde döndük. Yine şimdi bakın burada şunu yapacağım. Bir şöyle hafif bir genişlesini istiyorum köşe hattının. O yüzden şu aslında battığım bir delik görüyorsunuz. Buraya tekrardan batacağım. O yüzden bunu atlıyorum. Yanındakine geçiyorum. İpimi doladım. Bakın aynı deliğe tekrardan giriyorum. Böylece köşede aynı deliğe 2 tane yaparaktan bir arttırma yapmış oluyorum bu köşede. Aynı işlemi 4 köşede de tekrarlayacağım. Yani toplamda sadece 4 tane ilmek arttırmış olacağım bu şekilde. Şimdi dilerseniz örnek anlaşıldı diye düşünüyorum. İlk sırayı bu şekilde tamamlayıp geleyim. Ondan sonra üst sıraya nasıl geçeceğiz ve örneğimizi artık nasıl devam ettireceğiz onu göstereceğim. Evet, geldim sıra sonuna. Bakın ilmek sayımız da tam gelmiş oldu. Şimdi şurada görüyorsunuz bir çarpımız vardı. Bu çarpının ilkini zincir oluşturmuştu. Bu da ilk yaptığım çakma trabzandı. Şimdi bu ilk yaptığım çakma trabzanın tepesine geliyorum ve
buraya bir ilmek kaydırma yapıp birleştiriyorum. Şimdi tekrardan boşluğa geliyorum. Bakın yan tarafın boşluğuna geliyorum. Yine bir ilmek kaydırmayla. Şimdi tekrardan iki tane zincir çekiyorum ve ipimi dolayıp bakın bir önceki buradaki boşluğa giriyorum. Uzattım ve ilk çarpımı bu şekilde yaptım. Görüyorsunuz. Şimdi ipimi doladım. Artık bundan sonra hep boşluklara gireceğiz. O yüzden şimdi sırada önümüzde bu çarpı var ya. Bir sonrasına giriyorum. Yine çakma trabzanımı yaptım. Dönüyorum, bir öncesine giriyorum. Yani bakın alttaki çarpının bir sonrası, bir öncesi. Bu şekilde yeni çarpılarımızı oluşturuyoruz. Yine geldim, bakın sıradaki çarpı bu. Bu çarpının şimdi bir sonrasına giriyorum. Sonra dönüyorum, bir de öncesine giriyorum. Bakın alttaki çarpının öncesindeki boşluk. Hep boşluklara batıyoruz. Artık hiç tepelere batmak yok. Hep boşluklara bataraktan ilerleyeceğiz. Bakın geldik sıradakine. Bir sonraki, bir önceki. Bu şekilde, bu mantıkla gidiyoruz hep. Sıra sonuna geldiğimizde bakın yine aynı şekilde şuradaki zincire değil ilk trabzanın üstüne geliyoruz. Yine boşluğa geçiyoruz. Yine aynı şekilde geriye dönüyoruz. Yani hiçbir fark yok bundan sonraki aşamalarda. Hep aynı şekilde döneceğiz istediğimiz yüksekliğe gelene kadar. Evet, çantamızı istediğimiz boya getirdik. Ne yaptık? Kaç sıra ördük? Kaç santim oldu? Şöyle bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sıra örmüşüm. Kaç santim olmuş hemen onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz normalde torba çantalarda büyük boy çalıştığımızda tabanı 13 sıra örüyorum ve yüksekliği de örnek kısmının yüksekliğinde 25 tutuyorum. Ama bakın bu çantamda ne yaptım? 20 santimde çantamı bitirdim. Görüyorsunuz 20 santim bu kısmını, örnek kısmını örmüş oldum. Ek yerini son kez bir kez daha göstereyim ve artık normal ağız kısmını yapmaya başlayacağız. Bakın görüyorsunuz ne demiştik? Burada zincirimiz vardı arada kaybolan, bakın şu altta, o zincirin tepesine değil ilk yaptığımız çakma trabzanın tepesine geliyorum ve buraya bir ilmek kaydırıyorum. Zaten bu ilmeği kaydırdığınızda bu ilmek sizin zincirinizin tepesi olmuş oluyor. Sonra tekrardan normalde ne yapıyorum? Boşluğa tekrardan ilmek kaydırıyordum örneği tekrar kurabilmek için, ama artık ne yapıyorum? Buradan sonra yukarıya sık iğnelerimi örmeye başlayacağım. Bakın bir zincir çekiyorum. Aynı yere tekrardan giriyorum. Girdim. Ve sık iğnemi yaptım. Hemen geliyorum. Bakın bir diğerine. Bu boşluk olan. Burada yalnız bu şekilde batmayın. Çünkü bakın alttaki ilmeğiniz bu şekilde görünüyor. O yüzden burada ne yapıyorsunuz? Boşluğa batıyorsunuz. O alttaki tek görünen ip de ortadan kalksın. Sonra tekrardan bakın tepeye. Şu an tam çantanın yan kısmında olduğum için göstermekte zorlanıyorum. Bakın yine boşluktayız. Bir boşluğa, bir tane tepeye. Yine boşluktayız. Bir sıra sık iğne yapacağız bu şekilde. Tepedeyim. Şimdi yine bakın boşluğa geçiyorum. Şimdi bu şekilde pır etraf örüp geleceğim buraya kadar. Sonrasında
Nasıl birleştirip üst sıraya çıkacağız onu göstereceğim. Bir üst sırada bu sefer trabzan yapacağız. Yani bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan, sonra bir sıra tekrar sık iğnemizi yapıp delik kısmını yapacağız. Hemen ben dolaşıp geliyorum. Evet, geldik sıra sonuna. Hatırlarsanız ilk tepede başlamıştık. O yüzden şimdi son kez boşluğa bir tane daha yapıyorum. Görüyorsunuz. Şimdi buraya bağlanacağız. Bunun için ipimi uzatıyorum. İlk yaptığım sık iğne şöyle arkadan giriyorum. Şöyle ipimi arkaya çektim. Sonrasında bakın bu ipin uzantısı. Şöyle bakın hareket ettirdiğimde görüyorsunuz. Buradan giriyorum. İlmeği arkadan takıyorum. Biraz sıkıştırdım. Ve bu şekilde yukarıya çıktım. Şimdi ilk trabzanı nasıl yapıyoruz? Zincir yapmıyoruz, zincir görüntüsü olmasın diye. Bakın ipimi uzattım. Sonrasında elimle bu şekilde tutuyorum. Tığımı şöyle çevresinden döndürüyorum. İpi doluyorum. Şöyle bir boşluktan geçiriyorum. Tekrar çıkartıyorum. Bakın tığım üstünde 2 tane var. Ve bu şekilde trabzanımı yapmış oluyorum. Tekrar ipimi doladım. Şimdi yanındaki boşluğa giriyorum. Yani yanındaki sık iğnenin tepesine. İkisini bir çektim. İkisini bir çektim. İpimi doladım. Bakın bir yandaki sık iğnenin tepesine giriyorum. Hafif uzattım. Çok uzatmıyorum. İkisini bir çektim. İkisini bir çektim. Bir daha gösteriyorum. İpimi doladım. Girdim. İkisini bir çektim. İkisini bir çektim. Şimdi bu şekilde bir sıra trabzan dolaşacağım. Siz eğer ki diğer çantalarımda olduğu gibi işleme yapacaksanız o zaman hep sık iğne dolaşmanız gerekiyor. Bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar aynen geleceğiz. Sıra sonunda yine bir üst sıraya geçeceğiz. Bu sefer sık iğne ile devam edeceğiz. Hemen orada tekrardan göstereceğim. Evet, geldik. Şimdi yine sıra sonuna. Bakın sonuncuyu da yaptım. Şimdi burada nasıl geçiyoruz diğer tarafa onu göstereceğim. Şu ilk yapmış olduğumuz gördüğünüz trabzan benzeri bu yapıya herhangi bir şekilde batmıyoruz. Hemen yanındaki ilk yapmış olduğumuz trabzanın şu tepesi, bakın görüyorsunuz. Şimdi buraya tersten giriyorum. Arkadan geldim. Şimdi ipimi çekiyorum arkaya. Çantanın tam yanı olduğu için. Bakın aynı ipi yine biraz önce olduğu gibi gösterdiğimde, bakın uzantısı bu zaten. Çektiğimde bakın hareket ediyor. Buradan giriyorum. Arkadan geçiriyorum ilmeği. Bu şekilde. Şimdi bunu biraz sıkıştırıyorum. Arada boşluk oluşmasın. Hemen buradan ipimi çıkartıp sıkıştırıyorum ve bu benim buradaki sık iğnem yerine geçmiş oluyor. Hemen yanından devam ediyorum. Bakın. Bu sırada ne demiştim? Tekrardan bir sıra boyunca sık iğne yapacağız. Aynı şu alt sırada olduğu gibi, şuradan gösterirsem daha rahat olur. Şu alt sırada olduğu gibi sık iğne yapacağız. Bu trabzan, bakın trabzan olduğu için bu biraz böyle bir yayılma olabilir. Bu sizi endişelendirmesin. Hani ağzı açıldı diye. Şimdi bunun üzerine alttaki sık iğneden bir sıra daha yaptığımızda bu haliyle açılma, marullanma tekrardan düzelecek. Bakın şöyle gösteriyorum. Her trabzanın tepesine bir tane sık iğne. Sık iğneyi yaparken lütfen dikkat edin. Şu tığınızdaki ilmeğiniz hiçbir zaman gevşemesin. Bu sıkı. Bakın batırdım V'ye, trabzanın tepesine. İpimi çektim. Bu ipi bakın böyle dipteyken hemen çekmiyorum. Hafif bunu uzatıyorum ki
bu bir V görüntüsü oluşabilsin. Şu şekilde görüyorsunuz. Bu ilmeğimi sıkı tuttuğum için, tığımdaki ilmeğim sıkı olduğu için de tepeler bakın sıkı oluyor. Yani tepeler gevşek olmuyor bu sayede. Bir tane daha göstereyim. Bakın bu sıkı. Girdim. Çektim. Hafif uzattım. Ve bu şekilde sık iğnemi oluşturmuş oldum. Şimdi dilerseniz sıra sonuna kadar geleyim. Hemen üst sıraya nasıl geçeceğiz tekrardan. Artık çünkü biliyorsunuz delik kısmını yapacağız. Hemen orayı da gösterip geliyorum. Evet, şimdi geldik yine sıranın sonuna. İpimi yine aynı şekilde arkaya çekeceğim. Bakın şu ilk yapmış olduğum sık iğne benzeri ilk yaptığım zincir. Şimdi bunu yanındaki yine ilk gerçek sık iğnenin tepesi. Dilerseniz şöyle önden bir açabilirsiniz yerine. Geldik. Yine ipimi arkaya çekiyorum. Bakın yine uzantısından girdim. Ve arkadan geçirdim. Sıkıştırıyorum. Ve yukarıya çıkıyorum. Şimdi buraya normal şöyle 2 tane zincir çekiyorum. İpimi doladım. Hemen yanındakine giriyorum. Ve buraya bir çakma trabzan yapıyorum. Bakın üçünü bir çektim. Araya 2 tane zincir çekiyorum. Yine ipimi doladım. 2 tane boşluk bırakıyorum. 1, 2. Hemen yanındaki 3. sık iğneden girip bakın üçünü birden çektim. Yine çakma trabzanımı yaptım. Yine doladım. Girdim. Bakın üçünü bir çıkarttım. Araya tekrar 2 zincir. Yani hep 2 çakma sık iğne, 2 çakma trabzan, artık ne derseniz, çok fazla ismi var bunun. Tekli trabzan diyen var, çakma trabzan diyen var, çakma sık iğne diyen var. Hepsi de söyleniyor. Dediğim gibi çakma trabzanımı yaptım 2 tane. Araya yine 2 zincir çektim. İpimi doladım. 1, 2 boşluk bırakıyorum. Üçünü bir topladım. Geldim yine yanındakine. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim. Bakın yine artık hep yöntem aynı. Yukarı çıkma yöntemi. İlkini hep atlıyorum. İkincisi, yani bakın bunun tepesi değil. İlk yaptığım gerçek çakma trabzanın tepesi. Yine buradan gireceğim, şöyle arkadan. Her zaman olduğu gibi gireceğim. Bir üste çıkacağım. Bir üste çıktığımda alttaki işlemin aynısını yapacağız. Yani ne demek bu? Yine sık iğne, yine bir sıra trabzan, yine bir sıra sık iğne şeklinde devam edeceğiz. Bir üst sıraya geçtiğimizde ise bakın birer tane buralara, 3 tane boşluğa, bir tane buraya. Çünkü şuraya batmak zor. Şunun tepesine batmak çok zor oluyor. O yüzden onun yerine boşluğa 3 tane batıyoruz. Bu yani bu çakma trabzanınkini de buraya yapmış oluyoruz. 3 buraya, bir tane buraya şeklinde üstünü, sık iğnesini bu şekilde yapıyoruz. Yani toplamda yine değişmemiş oluyor. Bakın 2, 2 daha 4 ya. Buraya 1 yaptık. Kalanın 3'ünü ne yapıyoruz? Boşluğa yapıyoruz. Bu şekilde bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan, bir sıra tekrar sık iğneyi örüp artık geliyorum. Bunu tamamladıktan sonra ağız kısmında ters sık iğne yapacağız. Oraya kadar gelelim. Ağız kısmında tekrardan birlikte devam edelim. Evet, şimdi geldim. Bakın artık dediklerimi yaptım. Görüyorsunuz buradaki yaptığımız aynısını artık yukarıda da yaptık ve şimdi ters sık iğne yöntemiyle çantamızın ağzını bitireceğiz. Ama öncesinde yine her zamanki gibi bakın ipimi uzattım. Şu karşıdaki ilk sık iğnenin tepesi, bakın burası. İlk sık iğnenin tepesine arkadan girdim. İpimi geçiriyorum. Arkaya çektim.
Yine ipin uzantısından giriyorum. İlmeğimi geçiriyorum, sıkıştırıyorum ve bu şekilde bir üst sıraya geçtim. Şimdi buradan sonra artık bakın, biliyorsunuz hep normalde sola doğru gidiyoruz. Bu sefer sağa doğru gideceğiz. İpimi biraz uzatıyorum, ilmeğimi tutuyorum. Bir boşluk bırakıyorum hemen yanındakine. Bakın çevirdim, girdim. İpimi çekiyorum, çıkarttım. Bakın ikisini aynı yüksekliğe getirdim ve ipimi içinden geçirdim. Yine uzattım, tuttum, bir boşluk bıraktım. Bakın yanındakine giriyorum, girdim, çıkarttım, uzattım, girdim ve çıkarttım. Bu şekilde şimdi döneceğiz. Son kez bir daha gösteriyorum. Bakın ipimi uzattım. Bunu böyle yaparken kaydırabilirsiniz ipi. O yüzden isterseniz şöyle parmağınıza sıkıştırabilirsiniz. Çok aşırı da uzatmayın. Bakın bir boşluk bıraktım, yine girdim. Alttan ipimi çektim. İkisini yukarıda artık içinden ilmeğimi geçiriyorum. Çok uzatırsanız da şu görmüş olduğunuz bunlar böyle esnek kalır, uzun uzun kalır. O da güzel gözükmez. Hemen bakın bu şekilde ilerleyeceğim. Sıra başına kadar geliyorum ve nasıl gizleyeceğimi gösterip sonrasında ipimi kesip artık sapını örmeye başlayacağız. Evet, şimdi geldim. Bakın artık sonuna, ipimi burada kesiyorum. Şimdi buradan sonra yine iğnemi takıyorum. Ve şuradan görmüş olduğunuz gibi bir sonraki boşluktan çıkıyorum. Evet. Bu şekilde burayı arkaya almış olduk. Şimdi artık şöyle sık iğnelerimin arasından sıkı ördüğüm için içinden iğnemi çıkartmakta zorlanıyorum. O yüzden bir penseden evet, biraz daha yürüteceğim. Bu şekilde çantamızın ana gövde kısmını bitirmiş olduk. Şimdi ütü konusu çok fazla soruluyor. Bakın ütü çok önemli noktalardan bir tanesi çantada. Çünkü kağıt ip ütüyü çok sever ve ütüyü bastığınızda bu ip pürüzsüzleşir ve düzleşir. O yüzden de mutlaka ve mutlaka bu ütüleme işlemini yapmak çantamızın o pürüzsüz görüntüsü için çok önemli. Nasıl ütülüyoruz? Şu şekilde içini açıyoruz. Burada ip eklemiştim. Onun fazlalıkları var. Şöyle içini açıyoruz. Ütüyü içine koyuyoruz. Güzelce böyle bastık. Şöyle yan çeviriyoruz. Güzelce buraya buharlı ütüyle. Sonra bu tarafını böyle tamamen güzelce ütülüyoruz. Ütüledikten sonra diğer aparatlarını takıyoruz. Aynı şekilde aparatlarını da ütülüyoruz. Yani püskülünü hazırlıyorum, püskülünü de ütülüyorum. İşte sapını hazırlıyorum, sapını da ütülüyorum. Yani tüm detayları
ütüleniyor. Hatırlarsanız söylemiştim. Tabanı da üzerine örmeye başlamadan önce mutlaka örüyorum öncesinde. Böylelikle tüm detayları hazırlanıyor, ütülüyorum. Ondan sonra artık astarlama aşamasına geçebiliyorum. Şimdi hemen dilerseniz sap kısmına geçelim. Bu çantamızda sap olarak normal git gel sap kullanmıştım ben. Gövde örnekli olduğu için. Şimdi burada iki çeşit sapı kullanabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi son zamanlarda çok fazla yapmış olduğum, örmüş olduğum bir biliyorsunuz sap var. Hep düz ördüğümüz. Onun için 140 zincirle başlıyorduk ve her sıra sonunda bitiriyorduk ve böylelikle dümdüz bir görüntü oluyordu. Ben bu sefer çantanın ağız kısmıyla tamamlamasını istediğim için aynı şeyi yapacağım. Yani ne yapacağız? Bir trabzan bir sık iğne, bir trabzan bir sık iğne, o yöntemi kullanacağız. Bunu daha sonra çantaya dikeceğimiz için, şöyle dikmek için bir pay bırakın mutlaka. Hemen başlayalım. Çok geniş bir sap örmüyoruz. Çünkü bunun kenarına sonrasında bir de ne yapacağız? Yine şu ters sık iğne yapmıştık ya, ondan dolaşacağız. Ondan dolaşacağımız için de mutlaka bu şekilde normal şöyle ince bir sap yapmamız gerekiyor. 5 tane yetecek benim için. Şöyle hemen 6, 7, 2 tanesi de yükseklik için olsun şöyle. Pardon, ilk sırada tek sık iğne yapacağım, özür dilerim. 1, 2, 3, 4, 5, bakın 6 tane zincir çektim. Şöyle örgümü çeviriyorum. Arkadan şu arkadaki ortadaki o tümseklerden batıyorum ve bir sıra sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5. sık iğnemi de yapıyorum. Ve bu şekilde sapımızın genişliği oluşmuş oldu. Evet, 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Şimdi hemen bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. İlk delikten itibaren yine 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine bir zincir çektim, döndüm. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu şekilde ne yapacağız? Hemen 70 santim olana kadar öreceğim. Siz artık burada size kalmış. Uzun bir çapraz çantaya dönüştürmek istiyorsanız sap uzunluğunu arttırabilirsiniz. 100 santim yapabilirsiniz. Bu çantada 100 ile 70 santim arası ideal olur. Yani daha kısa bir sap istiyorsanız 70, biraz daha uzun bir sap istiyorsanız 80, çapraz da takayım istiyorsanız 100 santim yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde dediğim gibi ben bir henüz karar vermiş değilim. Bakalım kaç yapacağım. 70 mi, 80 mi, 100 mü? Şu an hangi formda kullanacağımı açıkçası karar veremedim. Kol mu olsun? Ama sanki biraz küçük olduğu için biraz uzun sapla daha güzel olacak diye düşünüyorum ben. O yüzden belki 80, 90, belki 100 yapabilirim. Hemen örüp geliyorum. Evet, şimdi sapımızı 90 santim olacak şekilde ördük. Bakın 90 santim uzunca bir sap yaptım bu çanta için. Şimdi artık etrafını dolaşmaya başlayacağız. Etrafını dolaşırken tersten gideceğimiz için şimdi bir tane zincir çekiyorum ve örgümü artık tekrardan bu tarafa çeviriyorum. Hafif uzattım. Bakın ilk seferinde görüyorsunuz
hemen o sık iğnenin altındaki boşluğa buraya giriyorum. Aynı çantamızın ağzındaki yaptığımız işlemi yapacağız. Uzattım. Burada bir tane atlıyoruz ya, bakın. Sıradaki sık iğnenin altı bu, buraya girmiyorum. Yine bir tane atlıyorum aşağıya. Şunu uzatmayı unutmayın. Aynı atlamayı burada da yapacağız. Uzattım. Bakın bunu atlıyorum. Hemen yanındaki. Uzattım. Atlıyorum. Hemen altındaki. Hani bu sık iğnelerimizin böyle ikili ikili bir hat oluşturuyorlar ya. Bakın 2 tane altında hat var. 2 tane altında hat var. 2 tane altında hat var. Bunu da kullanabilirsiniz. Gözünüz yanılmasın diye. Zaten belli ediyor nereye batacağınız kendisini. Hemen bir atladım. Şimdi bu şekilde çantamızın pır etraf dönüyoruz sapını. Buraya geldik. Buradan böyle bu tarafa gideceğiz. Yine buradan bu tarafa gideceğiz. İlk başladığımız yere gelene kadar bu işleme devam edeceğiz. Ters sık iğne ile hemen sapımı dolaşıp geliyorum. Evet, çantamızı artık bakın bitirdim. Sapını geldim sonuna. En sonuncusunu da yaptım. Burada artık ipimi kesiyorum. Dikmek için pay bırakacağım için biraz uzundan şöyle kestim. Şimdi bu ipi çıkartıyorum. Bu ipi iğneye dikerken taktığımda hemen şöyle şuradan geçireceğim ve böylece bunu da buraya kıvırtmış olacağım. Görüntü bozulmayacak. Bunu dikeceğim sonrasında. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen büzgü aparatını hazırlamaya başlıyoruz. Ne kadar yapacağım uzunluğunu öncesinde hemen onu söylemek istiyorum sizlere. Şöyle ölçelim bir ağız kısmını. Evet, şöyle yaklaşık bakın 37,5 yani 75 dersek bir 10 santimde aşağıya doğru bir pay verirsek yani toplamda 85 santim örmem yeterli olacak. Hemen başlayalım onu da yapmaya. Şimdi bunun için 2 tane ipe ihtiyacım var. O yüzden eğer ayrı sarılmış bir çileniz varsa direkt onu da kullanabilirsiniz. Ya da eğer yoksa onun yerine bir miktar ip sarın. İpinizi normal böyle yumak haline getirin. Biraz ayırın. O şekilde başlayabilirsiniz. Çünkü burada dediğim gibi 2 kat ipten faydalanacağız. Şimdi hemen ben ikisini de alıyorum. Şu şekilde. Şimdi püskülü bağlayacağım için çok değil. Hemen ne kadar diyeyim size. Şöyle 15 santim kadar bir pay bırakmam yeterli. Öncelikle 2 ipi de doluyorum. Buraya normal bir 2 katla klasik bir zincir oluşturuyorum. Şöyle sıkıştıralım bunları. Evet. Şimdi bu noktadan sonra ipimi ayırıyorum. Bir tanesine parmağımı doluyorum. Bu şekilde. Şimdi bir tanesini de şöyle alttan üste doğru tığımın üstüne geçiriyorum. Bakın burayı bir ilmek haline getiriyorum. Daha sonrasında ipimle bunu parmağımdaki iple bunu çekiyorum. Boştaki ipimi geçiriyorum. Parmağımdaki ipten çekiyorum. Boştaki ipi geçirdim. Parmağımdaki ipten çektim. Bu şekilde aslında bir çiftli zincir yöntemi bu. Ancak bu benim için yine de yeterli olmayabiliyor. Şöyle söyleyeyim. Benim kullandığım ip o kadar sağlam bir ip ki.
Yani bu çile böyle çıktı. Yani istesem de ne kadar asılırsam asılayım bu ipi koparamıyorum. Yani elimle koparamıyorum, mutlaka makasla kesmem gerekiyor. İpim çok sağlam. O yüzden herhangi bir şekilde kopma yaşayabileceğim bir ip değil. Ancak eğer ki sizin ipiniz normal klasik iplerdense, yani asıldığınızda kopan kağıt iplerdense, o zaman ben mutlaka ve mutlaka bu şekilde bırakmayın. Şimdi size onu bitirince göstereceğim. Ben bunu bırakacağım çünkü dediğim gibi ipim çok sağlam. Üçüncü bir kat geçmeme gerek yok. Ama sonuna mutlaka izleyin. Sonuna geldiğimizde tekrardan onu göstereceğim size. Bir ilmek kaydırma ile üçüncü bir kat yapıyoruz. O da büzgümüzü hem fazla kalınlaştırmadan yani böyle, çünkü kalın olduğunda da bağlaması zor oluyor. Hem kalınlaştırmadan yapacağız bunu, hem de dediğim gibi daha bir sağlamlaştıracağız. İlerisi için kopma yaşanmaması adına. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Bakın bir kez daha göstereyim. İpimi alttan alıp üstünden geçiriyorum. Zaten tam tersini yapmanız mümkün değil. Bakın olmuyor. Zaten o zaman tek zincir oluyor. Bakın alttan üste geçiriyorum. Parmağımdakiyle çekiyorum. Alttan üste geçiriyorum. Parmağımdakiyle çekiyorum. Bu şekilde ne demiştik? 85 santim olana kadar hemen örüp geliyorum. Ara ara elinizde yalnız esnetin. Şöyle esnemiş boyu 85 olsun. Çünkü ister istemez esneme payı oluyor. Hani eğer hiç esnetmeden ölçerseniz onu asıldığınızda o bu sefer 95'leri falan bulur. O yüzden esnettiğinizde esnemiş haliyle 85 olacak şekilde hemen örüp geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi 85 santim ördüm ve geldim. Şimdi burada dediğim tekniği göstereceğim size. Eğer ki yapacak olursanız nasıl yapacaksınız? Burada artık ipin bir tanesini bırakıyoruz. Normal şu alttan aldığımız ipi bırakıyoruz. Ve normal bu parmağımızdaki iple devam ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bakın, şurası önü, burası arkası. Şöyle yan tuttuğumuzda tam şu görmüş olduğunuz orta boşluklara, ben bunu biraz daha küçük bir tığ ile göstermek istiyorum. Çünkü örgümü çok genişletmek istemiyorum. Ben burada bırakacağım. Şöyle giriyoruz. Bakın şu boşluktan giriyoruz. İpimizi çekiyoruz. Ve burada ilmek kaydırma yapmaya başlıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Girdim bakın boşluğa. İpimi çektim. Ve bunu diğer ilmeğin içinden geçirip ilmek kaydırıyorum. Böylelikle hem silindirik ama aynı zamanda da çok kalın olmayan sağlam bir büzgü aparatı elde etmiş oluyoruz. Bakın bunu da gösteriyorum son kez. Şöyle bakın, bu şekilde bir büzgü elde etmiş oluyoruz. Tekrar söylüyorum. Eğer ipiniz benim ipim gibi, bakın ne kadar asılırsam asılayım hiçbir şekilde kopmuyor. Eğer böyle bir ipse bu şekilde bırakabilirsiniz. Ama eğer ki ipiniz asıldığınızda kopuyorsa mutlaka şu gösterdiğim teknikle büzgünüzü sağlamlaştırmanızı tavsiye ediyorum. Burada ben şimdi tekrar sökeceğim bunu. Bakın kastettiğim şey şu. Bu aralarda delikler oluşuyor. Evet, bunları şimdi söktüm. Aynı şekilde ilk başta bıraktığım gibi burada da şöyle bir pay bırakıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Bu şekilde bu ikisini birbirine bağlıyorum. Evet. Büzgü aparatımızı da bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi bu da tamam. Şimdi neyimizi, bunun sıkıştırmasını hazırlıyoruz hemen. Burada pay bırakmıyorum. Finalde bırakacağım. Şöyle tuttum.
1 2, bakın 2 sefer çekiyorum, bırakmıyorum bunu. Şimdi bırakabilirim artık ve bu şekilde sıkıştırıyorum. Bu benim birinci sık iğnem olmuş oluyor. 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir çekiyorum. Çeviriyorum arkasını. Yine her zamanki gibi. Şu arkadaki, arka ortadaki şu tümsek tepelere giriyorum ve buraya 6 tane sık iğne yapıyorum hemen. 1, şöyle tırnağınızda, parmağınıza yardım edebilirsiniz. Çünkü buralara batmak birazcık daha zor oluyor. 3, 4, 5 ve sonuncu 'Evet. Bu şekilde 6 tane sık iğne yapmış oldum. Hemen bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bakın sapı yaptığımızla aynı. Hiçbir fark yok. Aynı şekilde git gel yapacağız sürekli. Sıra sonuna geldiğimizde de bir zincir çekip dönüyoruz. Beş ve 6. Evet. Ne kadar öreceğim? Tahmini sanki 11 sıra yeterli olur gibi geliyor. Ama bakacağım. Eğer kısa kalırsa 12 sırada örebilirim. Zaten hemen söyleyeceğim size kaç sıra ördüğümü. Örüp geliyorum. Evet, şimdi dediğim gibi 11 tane yeterli oldu. 11 sıra ördüm. İpime bakın yine pay bıraktım dikme aşamasında kullanmak için. Şimdi artık püsküllerini hazırlıyoruz. Püskülün bir tanesini hazırladım. Bu çantamızın boyu diğer çantalarımıza göre yaklaşık bir 5 santim falan daha kısa olduğu için bundan dolayı püsküllerini de diğer püsküllere göre bir tık daha küçük hazırlıyorum. Normalde elimizin şu geniş yeriyle hazırlıyordum. Püskülü tam geliyordu. Bu sefer şu 4 parmağımı sararak hazırlıyorum. Hemen göstereceğim nasıl yaptığımı. Püskül basit gibi gözükse de aslında hep söylüyorum çantanın en önünde durduğu için gerçekten çok önemli bir detay aslında. Böyle top gibi sarılmış ya da rastgele sarılmış ya da çok cılız sarılmış ya da şu kısmı bile düzgün sarılmamış bir püskül çantanızın önünde çantanızın bütün duruşunu bozabiliyor. O yüzden püskül kısmını lütfen önemseyelim, dikkat edelim. Çünkü gerçekten püskül aslında önemli bir detay. Şimdi elimin dediğim gibi şu geniş kısmını değil bu sefer şu parmağımın olduğu kısmı kullanıyorum. Normalde ben yaklaşık 36-37 tane sararım ama bunda püskülümüz hem daha küçük olduğu için bir 30-31 tane sarsam yeterli oluyor. Bakın bu 2 olmuş oluyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 29, 30, 31 tane şöyle sardım. Eğer ipiniz daha ince ise, daha cılız kaldıysa biraz daha fazla sarabilirsiniz. Şimdi bu ipi öncelikle burada bir kesiyorum. Burada herhangi bir ip kullanabilirsiniz. Şu ipi kullanmayacağım. Ben yine kendi ipinden şöyle sarayım. Müsbet böyle kullanılmış ya da kötü iplerinizden de kullanabilirsiniz. Bunu sonra çıkartacağız çünkü. Şimdi bunu burada bir bağlıyorum. Bakın tepesini bu şekilde bağlıyorum.
Çok uzun yapmamamın sebebi şu. Sonra ipi sararken, yani şurayı sararken bu bana engel oluyor. O yüzden kısa tuttum. Şöyle elimle, şimdi bunu ikiye katlıyorum ya. Olabildiğince düzeltiyorum bakın. Şu üstten gelen kısımlarını böyle düzgün olması için elimde güzelce düzenliyorum. Yani böyle tutup hemen rastgele sarmaya başlamıyorum. Sonrasında ipimi alıyorum. Şöyle aşağıdan ipimi getirip şu noktada sarmaya başlıyorum. Sıkıyoruz burada. Sıkı bir şekilde. Bakın yukarı doğru ama sıralı. Böyle rastgele üst üste değil. Böyle sıralı bir şekilde sarıyorum. Şimdi burada ipimi kesiyorum. Bakın bu ip yukarıda kaldı, bu ip aşağıda kaldı. O yüzden şöyle iğne yardımıyla öncelikle bu ipimi bir aşağıya çekiyorum. Diğer ipin yanına indiriyorum. Biri bu, biri bu. Hemen bu ikisini burada güzelce düğümlüyorum. Sıkı bir şekilde. Şöyle güzelce düğümledim. Şimdi tekrardan iğnemi bu sefer alttan yukarı doğru çekiyorum. Ve böylece bu düğümü buraya gizleyeceğim. Bu şekilde düğümü altına çektik. Şimdi sıfırdan düzgün bir şekilde görüyorsunuz sarılmış oldu. Şimdi alt kısmını keselim. Şu şekilde önce ayırıyorum. Ve elimle bakın el ütüsüyle önce bir uçlarını şöyle güzelce bir düzeltiyorum. Sonrasında biraz kuvvetli bir makas alıyorum ki tek seferde hepsini düzeltebileyim. İşte bu kadar. Görüyorsunuz. Tabii ben bunu normalde direkt çöp kovasının içine yapıyorum ama burada kameranın altında olduğu için görüyorsunuz. Böylelikle birbirinin aynısı. Bakın bu önü şöyle göstereyim, ikisinin de önü. Bakın birebir aynı, görüyorsunuz değil mi? Çünkü aynı sayıda sardık, aynı kalınlıkta oldu, aynı boyda oldu. Aynı şekilde sardık. Bakın bu da arkası. Görüyorsunuz hiçbir şekilde düğüm gözükmemiş oluyor bu sayede. Daha sonra bunu takarken bir boncuk yardımıyla bunları diğerine birleştireceğim. O zaman şimdi her parçamız hazırlanmış oldu. Bakın püsküllerimiz hazır, sapımız, büzgümüz, bütün aparatlarımız hazır. Çantamız da hazır. Şimdi hangi aşamadayız? Ütüleme aşamasındayız. Burası çok önemli. Kağıt ip ütüyü çok sever. Yani o kağıt ipin bütün o pütürtülü görüntüsü aslında ütü sayesinde pürüzsüz hale gelir. Mesela şöyle göstereyim. Nasıl ütü yapacağım? Bu çok önemli. Biliyorsunuz tabanı ördükten sonra ütülüyorduk. Gövdeyi ördükten sonra da ütüyü çantamızın içine koyuyoruz. Ve hiç korkmayın. Buharlı bir şekilde son ayarda buharla güzelce ütülüyorsunuz.
Bu düz kısmını ütüledik. Çeviriyorum bakın yan kısmını. Bu yan kısmını. Çeviriyorum diğer kısmını. Her yerini güzelce basıyorsunuz. Bu böyle hem bu kıtır kıtır olan şey hafif bir ama hafif. Bakın tamamen böyle iyice öldürmekten bahsetmiyorum. Hafif bir bu pütürtük gidecek. Sonrasında da pürüzsüz düzgün bir hal alacak çantamız. Bu çok 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 önemli. Şimdi astarlama konusunda ben videoyu geciktirmek istemiyorum. Zaten çok beklettim biliyorum. O açıdan astarlamadan ben bu videoyu sonlandıracağım. Ama normalde astar yaptığınızda astarınızı mutlaka ve mutlaka bakın şuradan takıyorsunuz. Yani asla büzgünün üstünden astar takmıyoruz. Büzgüyü takacağımız deliğin hemen altından bakın zaten yer çok belli. Şu sık iğne, bir tane sık iğnemiz var burada. Hemen şuradan astarınızı birleştiriyorsunuz. Astarın yapım videosunu yine açıklamalar bölümüne koyacağım. Açıklamalar bölümünü de videonun başlığına tıkladığınızda ya da videonun başlığının yanında daha fazla diye yazıyor. Oraya tıkladığınızda hemen açıklamalar bölümüne ulaşabileceksiniz. Oraya gerekli linkleri de atıyorum. Ne kadar ip kullandım, ne kadar hangi tığı kullandım vesaire. Bütün detaylarını orada bulabilirsiniz diyorum. Ve ben hemen bakın bütün parçalarımı, yani ben bunu da ütülüyorum. Bunu da ütülüyorum. Sapı da ütülüyorum. Hepsini ütülüyorum. Sadece şuna çok dikkat edin. Çantayı ütülerken içinden ütülüyorsunuz. Dışından basacağınız görünen her parçayı mutlaka ve mutlaka üzerine bir bez koyarak, kuru bir bez ama ıslak bir bez değil, kuru bir bez koyarak ütüleyin ki parlama yapmasın. Örgünüzün ütüler çünkü parlatabiliyor. Tabanlık kullanmıyorsanız o parlamanın yaşanmaması için mutlaka bez koyun. O yüzden hemen parçaları ütüleyip geliyorum ve artık hepsini birleştirme aşamasına geçiyoruz. Evet, ütülerimi yaptım. Sapımın da bir kenarını diktim. Şimdi ne yapıyoruz? Önce onu bir söyleyeyim. Şu şekilde çantamızın önce kenar ortalarını buluyoruz. Tam kenar ortalarını bulduktan sonra işaretleyicilerimizi takıyoruz ve bir de çantamızın ön ortasını buluyoruz. Ön ortasını da bu işaretledikten sonra çantamızın bakın ilk tarafını diktim. Dikerken yalnız şuna dikkat ediyoruz. Hemen ucundan dikmiyorum ben. Olabildiğince sağlam olsun diye. Şuradan başlıyorum dikmeye bakın. Buradan sonra bu trabzanların içinden sonra buradan sonra bundan. Yani 1, 2, 3, 4 seferde dikmiş oluyorum. Şimdi onu göstereceğim size. Şu bitirdiğimiz yer çantamızı hemen iğnemize takıyoruz. Hatırlarsanız söylemiştim bunu böyle bu tarafa çevireceğiz diye. Onun için hemen şu en kenar noktadan şöyle ipimi bu tarafa aldım. Bunu da buraya bu şekilde kıvırmış oldum. Sapımızı düzeltiyoruz ve hemen buradan bakın yan ortayı belirlemiştik burada. Şuradan alttan çıkıyorum ilk sıradan. Burada çok dikkat edin. Sapınız düzgün olsun. Yanlışlıkla burgulu olarak dikerseniz sökmek zorunda kalırsınız. Hemen bir sonrasından bakın giriyorum. Altta da sapımın şöyle göstereyim ilk sıkıştırmadan. Altta da sapımın hemen bir sonraki ilmeğinden geçiyorum. Çantamız kalın bir örgü olduğu için biraz zorlanıyorum gösterirken içini. Bakın burada hemen bir sonrakinden giriyorum. Geçiyorum arkaya. Burada da yine bir sonrasından çıkıyorum. Bir sonrakinden girdim. Burada da bir sonrakinden giriyorum.
Burada da bir sonrakinden girip çıkıyorum. Evet. Son artık bu. En alttaki son. Evet. Şimdi hemen bir üste geçiyorum. Bir üst sıraya. Burada da bir üstte. Bakın nereye denk geliyor? Trabzanın olduğu yere denk geliyor. Burada nasıl dikeceğiz? Hemen onu göstermek istiyorum. Bakın çıktığımız yer burası ya. Ne yapıyorum? Şu yanındaki trabzanın, bakın şöyle geçiyorum içinden ki dışından gözükmesin diye. Hemen buradan geçiyorum arkaya. Buradan da kontrol ediyorum doğru yerden iğne çıkıyor mu diye. Bakın bu şekilde olduğu için trabzanın üzerinde herhangi bir şekilde dikiş izi gözükmemiş oluyor. Buradan bir sonrakinden giriyorum. Şöyle iğneyi zaten geçirdiğinizde o doğru yerden çıkıyor. Bakın hemen bir sonraki trabzanın bu şekilde içinden geçip, bakın ortasından geçiyor ama buna dikkat edelim. Tamamen altından geçersek de dikmiş olmayız zaten. Hemen bir yanındaki yine trabzanın içinden geçtim. Bakın. Ve bir sonrakinden çıkıyorum. Yavaş yavaş yukarı çıkıyoruz artık. Bir üstten devam ediyorum. Burada bu şekilde dikmek gerçekten çok zor. Mantık anlaşıldı diye düşünüyorum. Bakın bir üst sıraya geçiyorum. Biraz kenardan çıktım. Şöyle göstereyim artık. Bir üst sıraya çıkıyorum. Şimdi buradan dikeceğim. Tekrar bir üst sıraya çıkacağım. Şu ters sık iğnenin altından da diktikten sonra artık ipimi düğüm yapmıyorum. Şu görmüş olduğunuz sık iğnelerin arasından geçirerekten ipimi gizliyorum ve sapımın dikim aşamasını bitiriyorum. Sonrasında artık büzgümüzü, püskülümüzü takma aşamasıyla devam ediyoruz. Evet, sapımızı diktik. Şimdi geldik büzgümüzü takacağımız yere. Bakın ortası burasıydı. O yüzden ortası burada olduğu için hemen yanından başlıyorum. Bakın şu orta hizanın hemen ilk deliğinden başlıyorum. 3 delik bırakıyorum burada. 1, 2, 3 delik bırakıyorum. Bakın dördüncüden geri çıkıyorum. Sonrasında bir delik bırakıyorum ve yanındakinden giriyorum. Bu şekilde. Şimdi buradan sonra artık simetriyle gideceğiz. Yani bunun karşısında aynısını yaparak yolumuza devam edeceğiz. Şöyle hemen göstereyim. Tuttuğunuzda karşısında tam neresi varsa oradan artık çıkıyorsunuz. Ve burada aynısını yapıyorsunuz. Yani bir boşluk bıraktınız. Bakın şöyle girdiniz. Simetriğine gidiyoruz. 3 boşluk bıraktınız. Çıktınız. Hemen şurayı bir hesaplayalım. Burası, burası, burası. Evet. Burada bir boşluk bırakıyorum.
girdim. 3 boşluk çıktım. Bakın simetriğini yapıyoruz. Bir boşluk bırakıp geçtim ön tarafa. Şimdi burada da yine aynı mantıkla gideceğiz. Şuradan çıkıyorum. Tam karşısı. Çıktım. Bakın bir boşluk bırakıyorum, giriyorum. 3 boşluk bırakıyorum ve çıktım. Bakın birebir aynısını yapıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Çantada, torba çantalar en önemli detay büzme kısmı. Rastgele büzdüğümüz takdirde çantanın bütün formunu kaybederiz. Doğru büzgüyü yapmamız lazım. Hemen bakalım, bakın tekrar söylüyorum. Ortada ikisi çıktığında bakın kenarlarında ikisinin de 3 tane delik açıkta kalıyor. Sonra bir delik boşluk bırakıp diğerinden giriyoruz. Bakın görüyorsunuz, sap kenarında önde gözüken şurada birer tane, şurada birer tane gözüküyor ikisinde de. Çevirdiğimizde arkada yine aynı şekilde görüyorsunuz. Tam bunun simetrinde ortada 3 delik kalıyor. Yani şu kısım. O yüzden bir tane boşluk bırakıyoruz burada öndekinin tersine. Bakın yine aynı 3 3. Yine bakın 1 1. Yani tamamen hepsi orantılı bir şekilde oluyor. Şimdi büzmeden önce hemen büzgü aparatımızla takalım. Bakın diğer ucun küçük uç vardı hatırlarsanız. Onu hemen sık iğnenin içinden geçirdim ve onu gizledim. O ipi gizledim. Tek tarafta bıraktığımız ipi de şimdi iğneden geçiriyorum ve dikmeye başlayacağım. Şimdi burada şunu çok dikkat edin, dikerken sakın bunlara batmayın, yanlışlıkla bazen oluyor. Ara ara böyle çekin, bir kontrol edin hareketli mi diye, sonra sökmek zorunda kalabilirsiniz. Bunu buradan kıvırıyorum, bunu da buradan kıvırıyorum. Şimdi karşılıklı dikeceğim. Buradaki en kenardaki sık iğnenin tepesinden, bu başlangıcı olmuş oluyor zaten burada, giriyorum ve hemen şöyle karşıdan çıkıyorum. Böylece hem birbirine hem de bakın alt kısma bu şekilde birleştirmiş oldum. Büzgümüzü olabildiğince sıkı yapıyoruz. Çünkü şöyle çektiğimizde sıkıştığında bıraktığımızda sıkışmış olması gerekiyor. Şimdi şu boşluktan geri geliyorum. Burayı bir sıkıştıracağım çünkü ağız kısmını. Bakın boşluktan geldim. Şimdi aynı yerden tekrardan giriyorum. Böylelikle ilk ağız kısmını güzelce sıkıştırmış oluyoruz. Şimdi burada bakın bir sonraki boşluktan giriyorum. Burada da bir sonraki bakın sık iğneden giriyorum. Çıkıyorum, pardon. Hemen yanındaki sık iğneden geri giriyorum ve çıktığım buradaki şu çıktığım yerden tekrardan geri çıkıyorum. Güzel sıkıştırın burada. Şu aradaki şu ek yeri iyice birleşsin. Hemen bakın bir sonraki boşluktan geliyorum. Ne yaptım? Bir buradan geçtim. Bunun altından giriyorum. Bunun üstünden giriyorum. Ve bir sonra aynı boşluktan geri çıkıyorum burada. Şimdi kastettiğim olay şu. Şunları şimdi bir kontrol ediyorum. Bakın hala hareketliler. Herhangi bir şekilde dikme olmamış. Çıkıyorum. Bakın bir sonrakinden geçtim.
Hemen karşısındaki sık iğneden girip aynı yerden tekrar çıkıyorum. Aynı sık iğne boşluğundan. Geçiyorum bir sonrakine. Hemen karşısından tekrar çıktım. Bakın tekrar bir kontrol ediyorum. Evet. Herhangi bir şekilde dikmemişim. Bunu sürekli yapın. Çünkü sonra geri dönmek, sökmek zorunda kalırsınız. Ve kalıtipte de ipleri gizledikten sonra gerçekten bulmak çok zor oluyor. Yine buradaki sık iğnenin tepesinden, buradaki sık iğnenin tepesinden ve sondayız artık, sonuncudayız. Bakın çıktım buradan, bunun altından giriyorum. Bunun üstünden giriyorum. Son sık iğnelerimi de batıp aynı yerden bakın tekrardan çıkıyorum. Aynı başta yaptığım sıkıştırma işlemini burada da yapıyorum şimdi. Şöyle burada dikkat edin. Dediğim gibi benim ipim hiçbir şekilde kopmuyor. Sağlam. Eğer sizinki kopuyorsa dikkatli çekmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bakın buradaki hemen sık iğnelerimin arasından ilerliyorum. Her zamanki gibi pensemden yardım alıyorum burada. Evet, ipimi gizledim ve artık ipimi kesiyorum. Bakın ikisi de hareket edebiliyor. Şimdi artık bunu çıkartabilirim buradan. Geldik püsküllerimizi takma aşamasına. Püsküllerimizi takarken şöyle boncuklarım var. Boncuklardan kullanacağım. Bu çantada hiçbir şekilde renk kullanmadım. Renk kullanmak tabii ki de size kalmış. Dilerseniz işleme dediğim gibi yapabilirsiniz. Dilerseniz püsküllerini renkli takabilirsiniz. O detaylar size kalmış. Şimdi hemen püsküllerin bir tanesini nasıl taktığımı göstereceğim. Ondan sonra artık diğerini de kendim takıp finalde çantamızın ağzını büzülmüş olarak göreceğiz. Şimdi hatırlarsanız ikişer tane her iki uçta da iplerimiz var. Şimdi bunlardan bir tanesini yapacağız birlikte. İki ipi birden geçiriyorum. Öncelikle ilk olarak boncuğu takmakla başlıyorum. İşe. Evet, boncuğumuzu geçirdik. Sonrasında şu görmüş olduğunuz püskülün orta boşluğundan ip bağladığım yerden giriyorum ve artık bu ipi burada kesiyorum. Şimdi geldik buraya. Şurada tam boncuğun altında bir düğüm atacağım. Düğümümü atarken bakın bu şekilde ipi yukarı doğru geçiriyorum. Yani ilmek oluşturacağım ya. Buradan yukarı doğru çıkıyorum. Şimdi bunu güzelce sıkıştıracağım. Herhangi bir şekilde boşluk kalsın istemiyorum. Yavaş yavaş tekrar söylüyorum. Kağıt iple çalışırken böyle yavaş yavaş asılın. Sıkıştırmalarınızı yavaş yavaş yapın. Çünkü kopabilir ipiniz. Şimdi buradan yukarı çıkıyorum. Düğümledik güzelce.
Eğer kalın gelir ipiniz, boncuğun içinden çıkamazsanız ipleri tek tek çekin o zaman. Bakalım biz çıkabilecek miyiz? Evet. İkisini de güzelce şimdi çekiyorum yukarıya. Şimdi burada artık sıfırdan iplerimi kesiyorum. Bakın bu şekilde birinci püskülümüz hazır olmuş oldu. Şimdi ben hemen dilerseniz diğerini de takıyorum. Ve finalde tekrardan görüşüyoruz. Evet, finaldeyiz. Gerçekten şahane bir çanta oldu. Boyuyla posuyla şöyle bakar mısınız? Hem çok tatlış hem de aynı zamanda son derece kullanışlı bir büyüklükte oldu çantamız. Baktığınız zaman daha minimal bir boyda 27 santim boyu var oldu çantamızın. Ama dediğim gibi torba çantaların biliyorsunuz en büyük özelliği iç hacimlerinin çok geniş olması. Yani böyle görüntüde küçük gibi dursa da aslında içine her şeyinizi rahatlıkla sığdırabiliyorsunuz. Başta da söylemiştim videonun en başında, kırmızı çantayla arasındaki farklara gelecek olursa 2 sıra taban farkı var. 5 santim gövde farkı var. Ve aynı zamanda onun sapını normal 70 santim yapmıştım. Bu çantayı 90 santim olarak yaptım sapını diyorum. Ve gerçekten bu güzel çantayı buraya kadar benimle ördüyseniz ya da beni buraya kadar sabırla dinlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda çok daha güzel çantalarla görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.